Bugünkü tarifim çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok pratik ev yapımı peynirli ıspanaklı karışık gözleme yapıyoruz. Buyurun yapımını görelim. Yoğurma kabımın içine 3 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı ılık su ekleyerek güzelce önce karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuruyorum. Hamuru yoğurduktan sonra mümkünse 15 dakika dinlendirelim ki güzel açılsın. Hamur dinlenirken ben de 250 gram kadar ıspanağı çok güzel yıkadım. Suyunu süzdüm. Küçük küçük doğruyorum. ...500 gram peyniri ıspanağın üzerine alıyorum ve parçalıyorum. Daha sonra elimle karıştıracağım. 500 gram yağlı beyaz peynir kullandım. Üzerine 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. İç harcımız hazırdır artık. Bu arada hamur da dinlendi. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Tezgahı biraz unladım. Hamuru aldım. Biraz daha yoğurdum. Yumurtadan daha küçük parçalara bölerek bezeler hazırlıyorum. İster kahvaltıya, isterseniz de sahur için yapabileceğiniz, çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Evet, tezgahı biraz unladım. Bezeyi aldım. İster merdane ile, isterseniz oklavayla açabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Şöyle 30 santim genişliğinde açtım. İçine iç harcını ekledim ve kapatıyorum. Elimizle bastıralım. Dilerseniz köşelerini kesebilirsiniz düzgün olması için. Bu arada hangi tavayı kullanacaksanız onu da ocağa bırakabilirsiniz. Yavaş yavaş ısınsın. Çünkü iyice ısınmış olan tavada pişirmemiz gerekiyor veya sacda da yapabilirsiniz. Ben döküm tava kullanacağım. Teflon tavada da olur. Evet, şimdi iyice ısıtmış olduğum tavanın üzerine alalım. Devamlı çevirerek pişirmeye başlayalım. Pişenlerin üzerine tereyağı sürelim. Tereyağını sürünce hemen balon gibi şişecektir. Bakınız hemen kabarmaya başladı. Görüyorsunuz. Daha henüz çay demlenmedi ama gözlemeler pişti. Dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Fazla ununu silkeleyelim ki yanmasın. Ispanak sevmiyorsanız bir demet maydanozu yıkayıp ince ince kıyıp o şekilde de devam edebilirsiniz ıspanak yerine. Veya farklı bir iç harcı kullanabilirsiniz. Kıymalı olur, patatesli olur. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bakınız pratik bir şekilde hemen
çabucak hazırlanıyor. Evet, köşelerini de kestim. Devamlı çevirerek başından hiç ayrılmadan pişirebilirsiniz pratik bir şekilde. Evet. Pişenlerin üzerine tereyağı sürerek devam edebilirsiniz. Bakınız, tereyağını görünce hemen kabarır. Balon gibi de şişer. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.